F-35 yüzünden Türkiye-İsrail savaşı mı çıkacak gerçekten? Ya da İsrail bunu savaş sebebi mi sayıyor? Bu soruları soruyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir düşünce kuruluşu var, Gatestone. Bu kuruluş geçtiğimiz günlerde zehir zemberek bir rapor yayınladı. Başlık aynen şöyle: Türkiye'ye F-35 satışı İsrail'le savaşı garantiler. Saçmalığa bakın. Bir NATO üyesi olan Türkiye'nin parasını ödediği uçağı alması bu lobiye göre İsrail'le savaş sebebi sayılabiliyor. Ya da en azından İsrail'e karşı başlatılacak bir savaşın kıvılcımı olarak görülebiliyor. Peki neden bu kadar korkuyorlar? F-35 gerçekten Türk Hava Kuvvetleri'ni İsrail karşısında avantajlı bir konuma çıkarabilir mi? Yoksa korkuları bambaşka ama onu söyleyemedikleri için bu konuyu mu öne atıyorlar şu anda? İsrail Türkiye'nin hangi hamlesinden sonra kendini kuşatılmış hissetmeye başladı? Ve en önemlisi, biz F-35 defterini kapatırken hangarlarımızdan çıkan Kaan, Kızıl Elma ve Anka 3 bu denklemi nasıl yerle bir etti? Bugün hamaset yok, slogan yok. Bugün belgelerle, raporlarla ve sahadaki gerçeklerle büyük resmi konuşuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Haberin kaynağını irdelemek önemli bu tarz konularda. Alelade bir makale yüzünden mi bu videoyu hazırladık, yoksa gerçekten İsrail'in duruşunu, fikrini yansıtabilecek bir yazım var önümüzde. Yazının, analizin kaynağı Gatestone. Adını Türkiye karşıtı analizlerde defalarca duyduk. Peki kimdir bunlar? Neden yatıp kalkıp Türkiye'ye hedef alıyorlar? Bu kuruluşun kurucusu Nina Rosenwald adında bir milyarder. Ama parasını hayır işlerine değil, Abstraction Fund adını verdiği bir fon üzerinden İslam karşıtı ve fanatik Siyonist yapıları beslemeye harcıyor. Belgeleri incelediğimizde bu gerçek net şekilde ortaya çıkıyor. 2014-2016 yılları arasında bu fonun gelirlerinin %75'inden fazlasını, yani milyonlarca doları doğrudan Müslüman karşıtı nefret gruplarına ve İsrail'in yasa dışı yerleşimlerini savunan örgütlere aktardılar. Yani Gatestone öyle tarafsız bir analiz merkezi değil, zaten olamaz da. Ama daha da önemlisi, İsrail'in görüşlerini yansıtacak bir düşünce kuruluşu. Burası Washington'daki karar vericilerin kulağına Türkiye düşmandır diye fısıldamak için kurulmuş bir fitne yuvası. Hatta bir dönem başkanlığını Türk milletini yakından tanıdığı, ABD'nin en şahin, en savaş yanlısı isimlerinden biri olan John Bolton yaptı. Bolton ve ekibi yıllarca bütün mesaisini Türkiye karşıtlığına harcamıştı. Türkiye NATO'dan uzaklaştı. Türkiye İslamcı bir rejim oldu. Sakın onlara silah vermeyin diye çağrı yapıp durdular. İşte bugün F-35 verirseniz İsrail'le savaş çıkar diyen akıl, bu Siyonist finansmanla beslenen akıl. Onların derdi F-35'in teknolojisi değil. Onların derdi Türkiye'nin İsrail karşısında eli kolu bağlı bir devlet olmaktan kurtuluyor olması. Tabi bunu sağlayacak olan F-35 mi derseniz orası biraz tartışmalı. Birazdan oraya geleceğiz. Ama ondan önce bir bilgiyi daha ekleyelim. Nina Rosenwald bizzat Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi, yani AIPAC yönetiminde yer almış bir isim. Sadece bu bilgi bile bu raporların Tel Aviv'den sipariş edildiğinin en büyük kanıtı olarak görülebilir. Neyse, şimdi gelelim şu F-35 meselesine. Gerçekten F-35'i envanterimize katmamız İsrail'i tehdit edebilecek bir gelişme mi? Kısaca cevaplayalım. Maalesef hayır. Bakın, F-35 dünyanın en gelişmiş uçaklarından biri olabilir. Bu doğru. Buna bir itirazımız yok. Ama burada bir sorunumuz var. Egemenlik. Tahmin edersiniz ki bu da gayet büyük bir sorun. Şehir efsanelerinde duyduğunuz o ABD tek tuşla uçağı havada kilitler, motoru durdurur hikayelerini bir kenara bırakın. Gerçi bunlar şehir efsanesi sayılmaz. Ama çok yüzeysel cümleler. Gerçek bundan çok daha tehlikeli ve sinsi. F-35'in kalbinde ALIS ve yeni adıyla Odin denen bir sistem var. Bu sistem uçağın beyni. Uçak her uçuşta, her bakımda tüm verilerini ABD'deki merkezi sunuculara gönderiyor. Eğer siz ABD ile ters düşerseniz Pentagon'daki bir teknisyen lojistik desteği kesiyorum dediği an o 100 milyon dolarlık uçaklar pistte yatan pahalı birer demir yığınına dönüşüyor. Daha da kötüsü var. Görev veri dosyaları, yani MDF, uçağın radarının dostu düşmanı tanıması için bu dosyalara ihtiyacı var. Ve burada şöyle rahatsız edici bir durum var ki İsrail hariç dünyadaki tüm F-35 kullanıcıları bu dosyaları güncellemek için ABD'ye muhtaç. Düşünün, Adalar Denizi'nde veya Doğu Akdeniz'de bir tehdit var. Siz F-35 ile havalandınız ama ABD o tehdidi düşman olarak kodlamayı reddetti. Sizin o görünmez uçağınız kime ateş edeceğini bilemez hale gelir. İşte İsrail'in ayrıcalığı burada gizli. İsrail F-35'in beynine kendi yazılımını yükleyebilen tek ülke. Bize ise bu uçağı sadece ABD'nin izin verdiği hedeflere karşı kullanabilirsin şartıyla vereceklerdi. Peki o zaman İsrail neden korkuyor? İki önemli sebep var. Birincisi, Gatestone ve lobisi diyor ki Türkiye bu uçakları alırsa ABD'den habersiz kullanabilir. Yani açıkça itiraf ediyorlar. Biz Türkiye'ye güvenmiyoruz. Çünkü Türkiye artık emir almıyor. Ve daha da önemlisi, Türkiye'nin bir kriz anında bu teknolojiye müdahale edecek yetkinliği olabilir. İkincisi ise kuşatılma psikolojisi. Yani İsrail kuşatıldığını hissediyor ve mantıklı mantıksız her doneyle Türkiye'ye karşı lobi oluşturmaya çalışıyor. Peki gerçekten kuşatılıyor mu? El cevap evet. Yavaş yavaş
kuşatılıyorlar. Farkındalar. 2025 yılı itibariyle bölgemizde kartlar yeniden dağıtıldı. Suriye'de Esed rejimi çöktü. Şam'da kurulan yeni yönetim ve Ahmet El-Şara liderliği İsrail'in uykularını kaçırıyor. İsrail basınına bakarsanız Suriye'nin kuzeyinin fiilen bir Türk kalkanı haline geldiğini yazıyorlar. İsrail kuzey sınırında artık İranlı milisleri değil, NATO standartlarında eğitimli, yüksek teknolojiye sahip Türk ordusunun gölgesini hissediyor. Buna kuzeyden kuşatılma diyorlar. Bununla da bitmedi. Başlarını batıya çeviriyorlar, Kıbrıs'ı görüyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Geçitkale hava üssünün kalıcı bir SİHA üssüne dönüşmesi İsrail için bir kabus. Düşünün, Geçitkale'den kalkan bir Bayraktar TB2 veya Akıncı dakikalar içinde İsrail'in doğal gaz kuyularının üzerinde Doğu Akdeniz'in semalarında bitebiliyor. Daha da kötüsü yarın oradan Bayraktar Kızılelma ve TUSAŞ Anka 3'te havalanacak. Yani İsrail kendini bir ateş çemberinin içinde hissediyor ve bu çemberin kilidi ne İran ne Arap ülkeleri. Bu çemberin sahibi Türkiye Cumhuriyeti. Bugün yeterince hazır olmasak da biliyorlar ki onlar için çember daralıyor. Onlar açısından daha da kötüsü de F-35 değil aslında. F-35 korkularının dışa vurabildikleri kısmı. Esas bombalar geriden geliyor. Onlar F-35'i vermediler. Ambargo koydular. Yapamazsınız. Motorunu bulamazsınız dediler. Peki ne oldu? Türk mühendisi, Türk aklı onlara tarihin en büyük stratejik dersini verdi. Biz F-35'i beklemedik. Biz geleceği inşa etmeye başladık. Ve işte inşa edilen bu gelecekte İsrail son aylarda 3 büyük tehdit gördü karşısında. Birincisi Milli Muharip Uçak Kaan. Çift motorlu. F-35'ten daha fazla mühimmat taşıyor. Daha yükseğe çıkan bir hava hakimiyet canavarı. En önemlisi de şu ki Kaan'ın tetiğine bastığınızda Washington'dan izin istemiyorsunuz. Gökdağ füzesini ateşlemek için Pentagon'un şifresine ihtiyacınız yok. Yerli AES radarı, yerli füzeler. İsrail için tam bir kabus senaryosu. İkincisi ise Kızıl Elma. Dünyada dengeleri değiştiren insansız savaş uçağı. F-35 pahalıdır, risklidir. Ama Kızıl Elma sürü halinde saldırdığında karşınızdaki o en gelişmiş hava savunma sistemini bile çaresiz bırakabilir. Üçüncüsü de Anka 3. Uçan kanat, radarda görünmez. Düşman hava savunmasını kör eden, derin darbe vuran hayalet uçağımız. Bu üçü bir araya geldiğinde ne oluyor? Dünyanın konuştuğu ve İsrail'in paranoya oluşturmaya başladığı o süper takım kuruluyor. Kaan yönetiyor. Anka 3 vuruyor. Kızıl Elma it dalaşına giriyor. Biz buna milli hava gücü diyoruz. Onların vermeyi izledikleri F-35 bu milli takımın yanında ancak bir lojistik bağımlılık olarak kalırdı ve hiçbir önemi olmazdı. Yani kısaca toparlarsak Gatestone ve arkasındaki Siyonist lobi haklı. Evet, korkmakta haklılar çünkü Türkiye'ye verilmeyen her F-35 Türkiye'nin kendi göbeğini kesme azmini kamçıladı. Bize parasıyla uçak satmadılar, biz de uçak yapan bir millet olduk. İsrail'in kuşatılma dediği şey aslında Türkiye'nin tarihine, coğrafyasına ve hakkı olana geri dönmesinden başka bir şey değil. Biz kimsenin toprağında gözü olan bir millet değiliz. Ama mavi vatanımızda, sınırlarımızın dibinde bize parmak sallayanlara da kusura bakmayın icazet alacak değiliz diyen bir iradeyiz artık. Bugün Kaan semalarımızda süzülüyorsa, Kızıl Elma hava füzesiyle jet hedefi vuracak hale geldiyse bu sadece bir mühendislik başarısı değil. Bu bana dijital tasma takamazsın diyen Türk milletinin bağımsızlık aykırışıdır. F-35 gelir mi? En nihayetinde elbette gelecek. Türk Hava Kuvvetleri envanterine katacak. Ama esas gücümüz hiçbir zaman o olmayacak. Esas vurucu gücümüz az önce bahsettiğimiz üçlü. Ve esasında İsrail'in uykularını kaçıran da bu üçlünün tam operasyonel hale gelmesi. Ben bunları söylerken hamaset yaptığımı düşünüyorsanız inanın ki bu üçlünün potansiyeline dair hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. Ama yavaş yavaş havada bu sistemleri göre göre öğreneceksiniz. Fazlasını değil, azını anlattığımızı. Allah'a emanet olun.